Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle lastiğimi yaptım, başladım. Bu model için 4 ve 4'ün katları şöyle göstereyim. Sonuna 2 ilmek ekliyoruz. 4, bir sonuna bir de başında birer ilmeğim var. Artı 2, 4 ve 4'ün katları artı 2 olacak ilmek sayımız. Şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bu şekilde bakın, bir ters, iki düz, bir ters, buraya kadar modelin zaten ilmek sayısı. Ona göre lastiğini başladım ben. Bu şekilde devam edeceğim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Siz de bu şekilde lastiğinizi başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Kenarda bir tersimiz var. 2 düz. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 sıra bu şekilde yapacağız. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Önce yaptığımı lastik olarak kullanacağım. Şimdi yaptığımızı model kuruyoruz arkadaşlar. 2 ters, 2 düz. Sıra sonunda bir ters ilmekle bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın, sıra başında bir ters, sıra sonunda bir ters. Ortalarda 2 2. İkinci sıra arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, yani ilmekleri gördüğümüz gibi 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz devam ediyorum. Sadece sıra sonunda ve başında arka yüzünde bakın birer düzümüz var. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi, yani bir ters, bir düz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. İki düz, bir ters, kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı şekilde ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. 4 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Lastiği de aynı şekilde başlamanızı tavsiye ederim. Tam modelin devamı oluyor. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde tamamladık. Şimdi beşinci sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimizi şekillendireceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir ters, bir düz ilmeğim var. Bu iki ilmekle
Yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım ben burada. Öndekini arkaya, arkadaki düz ilmeğimi öne aldım. Daha sonra bu iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında 2 artırma yaptım. 1, 2. 2 ilmek artırma yaptım. Şimdi bu düz ilmeğimle arkasındaki ters ilmeği, benim ilmeklerimin yönü düzgün olduğu için çevirmeden alıyorum. 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Sağda solda kesme yaptık. Ortada 2 ilmek artırma yaptık. Geldik yine bu 4 ilmeğe aynı işlemi yapacağız. Öndeki ters ilmeğimi ben arkaya aldım. Bu düz ilmeğimi öne aldım. Daha sonra bu ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. 2 ilmek artırma yaptım ortada. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru kesmek için 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kestim. Daha sonra 2 ilmek artırma yaptım. Sıradaki düz ve ters ilmeğimi de aldım. Sola doğru kestim. Son 4 ilmekte de aynı işlemi yapacağız. Önce sağa doğru keseceğim 2 ilmeği. Daha sonra 2 ilmek artırma. Daha sonra kalan 2 ilmeğimizi de sola doğru kestim. Ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı bu şekilde yaptık. İlmeklerimizi şekillendirdik. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Geldik bu 2 artırmaya. Birinci ilmeğimi şu şekilde ters ördüm. İpi öne aldım. İkinci artırma ilmeğimi de önden alarak ters ördüm. Yani yine ters örmüş oldum ama yönünü farklı aldım. 2 ilmeğimiz zaten bunlar ters olarak ördüm. Şu artırma 2 ilmeğe gelince birincisini şöyle arkadan alarak ters ördüm. İpi öne aldım. İkincisini de önden alarak ters ördüm. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yani bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Son sıramız, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Modeli tekrar kurmak için yine şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Birinci sırayı beraber yapalım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters ilmek. 2 düz ilmek. Yani düzlerimiz bakın bu ortadaki düz olacak. Aynı hizaya geliyor. Bu 2 düz ilmeğimizi ters örüyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Düzlerimiz bu ortaya gelecek. Terslerimiz de şu 2 düzün üzerine gelecek. İki düz, 2 ters, 2 düz, kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyoruz. Bir ters de sıra sonunda. Ortalarda 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak
birinci sıramızı ayarlayalım. Modelimiz böyle devam ediyor. Bu parçayı da daha önceden yaptım, hazırladım. Bakın lastiği onun için dedim. Şu şekilde başlarsanız tam modelin devamı oluyor. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın lastikle tam uyum sağlayan güzel bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Model oldukça kolay gördüğünüz gibi. Yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde istediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz bunu. Atkı bere yapımında şöyle kalın yünlerle bence harika olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.